Bu videoda hayatımızı yeniden tasarlama başlığı altında doğru hedefleri belirlemek için uygulanabilecek metotları ve eskiden hedef belirlerken yaptığımız yanlışları konuşacağız. Bu videodan çıkarken sonuç odaklı, sürdürebildiğiniz hedefler kurmayı öğrenecek ve hedefleriniz konusunda çok daha yüksek, özgüvenli olarak buradan ayrılacaksınız. Bu arada beni tanımayanlar için ben Burak, Peak Flow adını verdiğim bir yola çıktım. Bu yolculukta mutlu ve üretken bir yaşamın birlikte nasıl ilerleyebileceğini test ediyorum. Çeşitli challenge'lar düzenliyorum ve bu challenge'larda başardığım, başarısız olduğum her şeyi, öğrendiğim her şeyi sizlerle paylaşarak deneyime sizlere ortak ediyorum. Eğer ilgini çektiyse takıma katılmak için abone olabilirsin ve bu videonun altına yorum bırakabilirsin. Çok heyecanlıyım çünkü şu an Peak Flow'un İlk challenge'ını başlatıyoruz. Bir aylık bir challenge. Hayatımızı yeniden tasarlama challenge'ını başlatıyoruz. Bu challenge'da konuşmamız gereken bazı başlıklar olacak. İlk başta bu bölümün de konusu olan doğru hedef belirleme. Sonrasında proje yönetimi, zaman yönetimi ve bunların hepsini hayata geçirmek, bütün task'lerimizi, projelerimizi koordine etmek, kendi işimizi kolaylaştırmak için de kullanacağımız altyapı olan Notion'ı öğrenmek. İkinci videoda aslında direkt olarak Notion Master olmak için yola çıkıyor olacağız. Yani bundan bir sonraki video. Hedeflerimizin hepsini iyi yönetebilmek için proje olarak düşünüp bunları eyleme geçirmek için yapacağımız her şeye de task yani görev adını vereceğiz. Her ana challenge'ın kendi alt challenge'ı olabilecek. Yani aslında hayatımızı yeniden tasarlamak için çıktığımız bu yolda kendi yönetim tool'umuzu Notion içinde kurmayı öğreneceğiz. Notion Master olmak bir alt challenge'ımız. Hadi şimdi bu videonun esas konusu olan doğru hedef belirlemeye odaklanalım. Yeni bir yıla başladık ve geçtiğimiz birkaç hafta içinde herkes yeni yıl hedefleri ve vision boardlarını konuşuyordu. Açıkçası ben de yeni yıl hedefleri belirlemeyi çok seven biriyim ve önceki yıllarda hep bunu yaptım. Bu yıl bu süreci bir metodoloji ortaya koyarak, bir şeyleri değiştirerek yapmak için, sizinle yapabilmek için bu videoyu öncelikle çekmek, bunların araştırmasını yapmak için bekledim. Ama önceki yıllarda her yıl başında çok ciddi kafa patlatıyordum bu hedefler için. Ancak hepimiz sanırım hemfikiriz. Yeni yıl hedefleri belirleme konusunda çok iyi değiliz. Yani en azından bunların hayata geçmesi konusunda çoğumuz başarısız oluyoruz. Her ne kadar başarılı olamasa da hedefler belirleyip sürekli o hedeflere uyacak aksiyonları almasa da insanlar yeni hedefler belirlemeyi çok seviyor. Bunun sebebi çok basit ve aslında bilimsel. Başarmak istediklerimizi hayal ederken ve bunu bir hedef olarak yazarken muhteşem bir şey oluyor. Bir şeyi değiştirecek bir hamle yapabilme fırsatı bizleri mutlu ediyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyoruz ve bu muhteşem bir senaryo. Mesela yeni yılda daha fit olmak için diyete başlayacak birini düşünün. Muhtemelen çok daha öncesinde defalarca bu hedefleri kendisine koydu. Ama bugün yine hiçbir şey değiştirmeden yeni yıl hedefi olarak bunları tekrardan düşünebiliyor. Hiçbir şey değiştirmedi, aynı metotlarla defalarca yanıldı ama yine bu hedefi koyuyor. Bir şeyi hedef olarak belirlemek, bunun hayalini kurmak, bir vision board'a aktarmak bize yalancı zaferler kazandırıyor. Şimdi sizi New York Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Emily Balcetis ile tanıştıracağım. Sanırım soy ismi böyle okunuyor. Dr. Emily'nin bu arada benim de çok yararlandığım bir videosunu, Andrew Huberman'la yaptıkları podcast'ın videosunu aşağıda paylaşıyor olacağım. Paylaştığım bir videoda aslında buradaki illüzyonu fizyolojik olarak açıklıyor. Bir vision board yaptığımızda ya da yeni yıl hedefleri belirlediğimizde henüz başarmadığımız bir hedefin dopaminini önden almış oluyoruz. Vücudumuzun kalp ritmi, sistolik basıncının davranışı bir zafer kazanmışız gibi, yani o hedefi gerçekleştirdiğimiz noktada nasıl olacaksa daha hedefi belirlerken bu davranışı taklit etmeye başlıyor. Aslında biz yeni bir eyleme başlarken, yeni bir yola çıkarken vücudumuzun bizi bir mücadeleye hazırlama şekli olarak sistolik kan basıncımız artar. Eğer biz bu illüzyonu başta yaşarsak vücudumuz eyleme geçmeye hazırlanmak yerine artık sen bunu başardın, rahatlamalısın şeklinde davranır ve bu da hedeflerimize gitme konusunda bizim önümüzde bir engel oluşturur. Aynı şey sürekli to-do list yapan insanlar için de geçerli. Yani zamanının çoğunu işin kendisini yapmak yerine o işi planlamak için yapılacaklar listesi ayarlamaya harcayan
ve bununla çok daha motive olan insanlar ki bu girdaba benim de düştüğüm bir dönem gerçekten vardı. Bu şekilde aslında gerçeklerden kaçıyoruz. Yani yapmak istemediğimiz işleri ama yapmak zorunda olduğumuz, baskısını yaşadığımız işleri bu şekilde planlamaya odaklanarak kendimizi de ya zaten ben bu proje üzerinde çalışıyorum şu anda diye kandırıyoruz. To-do list yapmaya çok fazla vakit ayırmak, gerçeklerden kaçmak için birebir. Planlama yapmak, hayal kurmak, hedefler belirlemek güzel. Ancak hiçbir iş planlamadan ibaret değil. Yapılması gereken iş sonuç olarak yapılmadıkça hiçbir iş tamamlanmıyor. Acı gerçekler. Pekala, vücudumuz böyle davranıyorsa o zaman biz plan yapmayacak mıyız? To-do listlerimize, büyük hayallerle ördüğümüz, inşa ettiğimiz vision boardlarımızı çöpe mi atacağız? Hayır. Planlama her zaman önemli bir faktör. O yüzden de aslında hedef belirleyip planlamalar yine biz de yapıyor olacağız. Ancak plan yapmanın bu tarz yani vision board yapmak gibi ya da sürekli to-do listlerle uğraşmak gibi tarafı gerçekten çok zehirli. Bu zehrin panzehiri de hedefler belirlerken bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı basamak basamak belirlemek ve yolumuza çıkacak engellerin neler olabileceğini ve bu engellere karşı nasıl önlemler alabileceğimizi baştan hedef belirleme, hayal kurma sürecine bunları da dahil ederek düşünmemiz gerekiyor. Böylelikle hem hedeflerimizi belirlemiş hem de bu hedefe giderken yol haritamızı da çıkarmış oluyoruz. Fizyolojimiz de, beynimiz de bize diyor ki tamam hedefler belirledin, şimdi yola çıkman lazım. O yüzden ben senin sistolik kan basıncını, kalp ritmini yola çıkacak birisi için nasıl davranıyorsa o şekilde ayarlayayım diyor ve bizi desteklemeye başlıyor fizyolojimiz. Eğer bunu doğru şekilde yaparsak. Doktor Emily'ye bir kısa süreliğine veda ediyoruz ve şimdi sizleri çok enteresan bir abimizle tanıştıracağım. İsmi Kevin Dahlstrom. Kevin Dahlstrom çok enteresan bir abi. Çünkü tam 4 kez startup kurmuş, bunlarla başarılar elde etmiş. 3 kez halka açık olacak büyüklükte şirketlerin CMO'su olmuş. Bu görev sürelerinde acayip şeyler başarmış ve onlarca şirketin yönetim kurulunda şu anda da aktif görev yapıyor. Birçok şirketin yatırımcısı. Dahlstrom abimizin beyanına göre bu anlattığım bütün işler hayatını, kendi kimliğinin sadece %10'unu kaplıyor. Geri kalan %90'da ne yapıyor? Sık sık seyahat ediyor, ailesine vakit ayırıyor ve en sevdiği şey olan tırmanışçılık hobisini gerçekleştiriyor. Tabii ki bu hikayeyi dinleyen herkes soruyor. Kevin abi sen bunları nasıl başardın? Nasıl bu kadar dengeli bir hayat kurdun? Bizim Kevin abimiz de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ideal End State egzersizini yapıyorum kardeşim diyor. Ideal End State egzersizini aslında zamanında kendisi pandemi sürecinin başlarında hayatını sorgularken kendini buluyor ve kendi ürettiği bir metot. Aslında hedef belirleme sürecini tersi çeviriyor. Yani biz önce nereye ulaşmak istediğimiz üzerine yeterince kafa patlattıktan sonra gelip bugünümüze dönüyoruz ve oraya ulaşmak için hedefler belirliyoruz. Gelelim metodun nasıl çalıştığına. İlk olarak kendi ideal senaryomuz gerçek olsaydı nasıl biri olurduk? Buna odaklanıyoruz. Bir günümüz nasıl geçerdi? Etrafımızda kimler olurdu? Ne yapıyor olurduk? Nasıl hissederdik? Gibi detay detay maddeler halinde bunu yazmaya başlıyoruz. Kahvemizi alıyoruz yanımıza. 1 saat kapanıyoruz ve 1 saat boyunca sadece bu egzersizi yapmaya odaklanıyoruz. Kevin abimiz bu egzersizi yaptığında kendine 20 maddelik bir liste oluşturmuş. Şu anda 16'sını da gerçekleştirmiş. Yani pandemi sürecinin başından bakarsak 20'de 16 çok muazzam. Bize de daha fazla madde olabilir diyor. 30-40 madde de olsa sorun yok diyor. Listemiz elimizde hazır olduktan sonra artık bu haftamızı, bu ayımızı, bu yılımızı, birkaç yıllık hedeflerimizi artık bu hedefe hizmet edecek şekilde yapıyoruz. Bu metodun çıkış noktası aslında şu. İnsanlar çok şey istiyor ama eylemleriyle hayalleri arasında bir uyuşma, korelasyon yok. Bunu görüyor Kevin abimiz. Kendi hayatında da görüyor ve şu anda koçluk yaptığında da sürekli bunu gördüğünü söylüyor. Ve bu nedenle de bu metodu ortaya koyuyor. Unutmayın, hayaller hedeflere, hedefler eylemleri, eylemler de sonuçları belirliyor. Eğer biz yanlış eylemlere geçersek beklemediğimiz sonuçlara ulaşmamız da kaçınılmaz oluyor. Şimdi tekrar Doktor Emily'ye dönelim. Koşucular üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Başarılı koşucuların başarısız koşucularla arasındaki farklarını araştırıyorlar. Başarılı koşucular şu şekilde davranıyor. Eğer kısa mesafe koşucusuysa bitiş çizgisi
ona yakında oluyor. Ve tek odak noktası bu bitiş çizgisi oluyor. Uzun mesafe koşucularında ise bitiş çizgisi çok uzakta olduğu için kendileri ara hedefler koyuyorlar. Bu hedefler bitiş çizgisine odaklanmak yerine o sırada sıralamada iki önündeki atletin şortuna odaklanmak ve orayı geçmesi gereken bir hedef olarak görmek oluyor. Daha sonrasında o hedefi başardığında bu sefer bir önündeki kişiyi geçmek hedefi oluyor. Ve en sonunda da bitiş çizgisine yaklaştığında bu sefer onun da hedefi çizgiye ulaşmak oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki uzun mesafe koşucularda da en hızlı olunan yer bitiş çizgisine en yakınlaşılan yer. Bir hedefi tamamlamaya ne kadar yaklaşıyorsak hızımız da o kadar artıyor. Ve vücudumuzun fizyolojisi de bunu destekliyor. Eğer bir yere odaklanıyorsanız görüş alanınız, görmeniz daralmaya başlıyor. Yani sadece artık hedefinizi daha net görüyorsunuz ve dış etkenlerden daha etkilenmeyen birisi oluyorsunuz. Sesleri daha az duyuyorsunuz. İşte birçok futbolcu röportajında da söyler, sahaya çıktık mı tribünlerin ne dediğini o kadar duymuyoruz gibi. Bu da aslında algılarımızı hedefimiz dışındaki şeylere kapatmak, dışarıdan bizi uyarabilecek şeylere kapatmak oluyor. Şimdi bu kadar fazla şey anlattık. Durur muyuz? Durmayız. Şimdi PGSM dediğimiz kendi peak flow'cuların metodunu ortaya koyuyorum. PGSM, Peak Flow Goal Setting Method diye kısalttım. Çok yaratıcı bir isim. Şimdi ilk başta birinci adım. Geçmişte yaşadığımız bütün başarısızlıkları unutuyoruz. Özgüvenimizi topluyoruz. Yapacağımız çalışmada daha önceki koyduğumuz hedefler ve yaşadığımız fail'ları bizi etkilemesine izin vermemeye odaklanıyoruz. İkinci olarak Kevin amcamızın bize önerdiği Ideal End State metodunu uyguluyoruz. Onun önerdiği gibi bir kahve demliyoruz. 1 saatlik bir kronometre başlatıyoruz ve detaylı maddelerimizi çıkartıyoruz. Üçüncü adımda ise kendi eklediğim bir şey var. Artık hayatımızda hızlıca kurtulmak istediğimiz şeyleri, bunu istemiyorum dediğimiz şeyleri not almaya, maddeler halinde yazmaya başlıyoruz. Mesela 9-5 çalışmaktan sıkılmak olabilir. İşinizi değiştirmek olabilir. Toksik ilişkinizden kurtulmak veya ilişkinizin toksikliğini gidermek gibi maddeler olabilir. Bunu eklememizin sebebi Ideal End State'te belirlediğimiz hedeflere koşuyoruz. Ama nereden kaçıyoruz? Ve bu yolu daha kestirme yapabilecek şey iyi hissetmek. O yüzden de bizi bugün rahatsız eden şeyler ilk kurtulabileceğimiz, ilk başarabileceğimiz tasklar. Bu yüzden de buna önem veriyorum. Dördüncü olarak mind mapping çalışması yapıyoruz. Yani her bir hedefimiz özelinde çok detaylı ve mükemmel olmasa da ara basamaklar ne olur? Ve ara hedeflerimiz neler olabilir? Buna odaklanıyoruz. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Koşucu örneğinde gördüğümüz gibi projenin geri kalanından odağımızı çekip zamanı geldiğinde sadece bir önümüzdeki ara basamağa odaklanmamız gerekiyor ki başarılı olalım. Beşinci adımda ise en yakın başarılacak hedefimizi belirliyoruz. Bu bir ara hedef olabilir ama ilerlememizi somut olarak gösterebileceğimiz, bize direkt bugün hayatımızı daha iyi yapmak için bir şeylere somut olarak gösteren, çıktı sağlayan bir hedef olsun. Görüş alanımızı artık daraltalım ve tamamen buna odaklanalım. Ve 6. madde pre-mortem çalışması yapın. Bir projeye başlamadan önce bu projenin öldüğünü varsayın. Ve şimdi oturup düşünün. Bu proje neden ölmüş olabilir? Bütün senaryoları alt alta yazın. Ve bu senaryoların önlemini baştan almak için, yani bu senaryo yaşanmasın, projemiz ölmesin diye neler yapabiliriz? Bunlara bakalım. Bunları bu sefer tasklarımız haline dönüştürelim. Bir örnek olarak spora başlayacaksınız ve takviminiz o kadar yoğun ki sadece sabahları erken kalkarsanız bu hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse ilk akla gelecek ölüm sebebimiz ne olur? Sabah erken kalkamamak olur. O zaman önlem olarak ne alabiliriz? Belki daha erken yatmak olabilir. Hayatımızı buna göre düzenlemek olabilir. Uyku verimimizi arttıracak şeyler ne olabilir? Bunların önlemini almak olabilir. Ya da alarmımızı değiştirmek gibi basit bir önlem de olabilir. Premortem yaparak başarısızlık şansımızı o kadar düşürüyoruz ki muhteşem bir şey bence. Şimdi bu hayatımızı yeniden tasarlama challenge'ının ilk bölümüydü. Hedef belirleme konuştuk. İkinci bölümde Notion konuşacağız ve Notion üzerinde hayatımızı nasıl tasarlayabiliriz buna giriş yapacağız. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Notion bölümüne gelmeden önce mutlaka bugün önerdiğim egzersizleri
İstedikleriniz de olabilir ama bence son önerdiğim şekilde, yani Dr. Emily'nin, benim ve Kevin abimizin metodlarını harmanladığım şekliyle yaparsanız Notion'a başladığımızda çok daha iyi ilerlersiniz ve gerçekten hayatı tasarlama challenge'ımıza direkt olarak katılmış olursunuz. Bu yapacağınız çalışmalarda neler hissediyorsunuz, neler görüyorsunuz, bu önerilerimde neler eksik, başka neler eklenebilir veya sormak istediğiniz sorular olursa öncelikle yorumlara, ama benim Instagram hesabımdan vesaire de sorabilirsiniz. Ama yorumlara atarsanız kanala destek de olmuş oluyorsunuz etkileşimi arttırarak. Bu yüzden bunu daha çok tercih ediyorum. Ben de kapsamlı olarak PGSM çalışmasını ilk kez sizinle aynı anda yapacağım. Bu video güzel bir etkileşim alırsa bunun daha da detayına inebiliriz. Yani ben hedeflerimi bu şekilde, bu metodu uygulayarak nasıl belirliyorum daha detaylı çekebiliriz. Ama şimdilik Instagram ve TikTok'ta aktif olarak uğraştığım işleri daha hızlı bir şekilde paylaşma kanalı olarak görüyorum. O yüzden de bu haftadan itibaren buralarda aktif paylaşımlar yapacağım. Merak ediyorsanız takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.